Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim de çok sık yaptığım ve çok beğenilen çıtır midye börek tarifimi paylaşacağım. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle iç harcımız için 6-7 adet orta boy patatesi haşlıyoruz. Daha sonra haşladığımız patatesleri sıcakken çatalla eziyoruz. Evet, gördüğünüz gibi patateslerimi ezdim. Bu aşamadan sonra tatlandırıyoruz. 2 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Daha fazla baharat eklemeyeceğim arkadaşlar. Dilerseniz siz ekleyebilirsiniz. Şimdi böreğimizin sosunu hazırlıyoruz. Gerçekten çok lezzetli ve çıtır çıtır olmasını sağlıyor. 1 su bardağı maden suyunu kaseme ilave ettikten sonra 3 dolu yemek kaşığı da sirkemi ilave ediyorum. Burada sirke istediğinizi kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. 1 su bardağı sıvı yağ ve son olarak 3 tepeleme yemek kaşığı un ilave ettikten sonra bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, sosumuzu da hazırladıktan sonra şimdi böreğimizi yapmaya geçiyoruz. 1 adet hazır yufkamı tezgahımın üzerine bu şekilde açıyorum ve ortadan önce 2 parçaya, daha sonra her 2 parçayı tekrar bölüyorum. Şimdi böldüğüm her parçayı rulet yardımıyla tekrar 2'ye bölüyorum. Bu şekilde toplamda bir yufkadan 8 üçgen elde ediyoruz. Yufkamı tezgahımın üzerine serdim ve sosumdan her tarafına gezdiriyorum. Daha sonra uç kısmından bu şekilde büzerek ortada topluyorum. Gördüğünüz gibi böyle 2 uç oluyor. Bir ucu diğer uca ekledikten sonra patatesli içimden patatesimi 1 tatlı kaşığı uç tarafına koyduktan sonra 2'şer defa sarıyorum. Evet, gördüğünüz gibi böyle büzük büzük bir şekil ortaya çıkıyor. Bakın, bu taraftan baktığınız zaman tam midye görünümlü oluyor. Şimdi hızlandırılmış şekilde tekrar göstermek istiyorum. Sardığım midye böreklerini fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştirdim bu şekilde ve daha sonra arta kalan sosumu bolca üzerlerine bu şekilde yediriyorum. Bitene kadar bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bir de özellikle bu böreği yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü böreğimizin çıtırlığını alıyor. Evet, böreğimi sosladıktan sonra yaklaşık 1 saat soslu halde beklettim ki iyice sosunu içine çeksin. Daha sonra 200 derece ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum ve altı üstü dengeli şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Burada börekleri müşterime eşim götürecekti. O yüzden acelesi vardı. Burada onun onayını aldığımıza göre böreklerimizin son halini bu şekilde göstermek istiyorum. Daha fazla da göstermek isterdim ama maalesef dediğim gibi acelemiz olduğu için ilerisini çekemedim maalesef. Ama emin olun gerçekten çok lezzetli ve çıtır çıtır oldu.